Meditasyon konusuna değinmek istiyorum. Neden? Enerji konusu biraz spiritüel bir konu gibi geliyor insanın Evet, kulağına, hiç evet. öyle olmamasına rağmen. Meditasyon yapan birinin, modern enerji tekniklerini de yapıyor olması ya da tam tersinden düşünelim, modern enerji teknikleri yapan birinin, yani tapping yapan birinin meditasyon konusunda daha ehilleşme gibi bir durumu var mı? Birbirine Hı katkısı hı. oluyor mu bu? Şöyle, enerji bedeni aslında diğer enerji alanlarıyla, yani varlıktaki diğer enerji alanlarıyla kontak kurabilir ve diğer bütün bilgileri alabilir. Aslında meditasyonun da amacı ne? Bu zihni durdurmak ve daha, üst frekanstaki bilgileri deneyimlemek, o birliği deneyimlemek meditasyon. Şimdi enerji bedeninde tıkanıklık olduğu zaman aslında bizim zihin dediğimiz şey ne? Düşünce dediğimiz, otomatik düşünce dediğimiz şey, durduramadığımız düşünceler aslında enerji sisteminden geliyor. Yani enerji bedeni bizim bilinçaltı dediğimiz, yani bütün beynin düşünceleri, kodları yüklediği yer. Ve ne oluyor? Bizim günlük hayatta yaşadıklarımız buradaki bilgiyi tetikleyip zihin olarak ortaya çıkıyor. Kaygılar, korkular, işte sürekli dönüyor ya Hı hı. zihinde, bilinçli farkındalıkta. Aslında bu enerji bedeninden geliyor. Bilinçaltı diyelim, beynin backup'ı diyelim. Yani beyin nereye atıyor bütün düşüncelerini? Bu elektromanyetik alanına atıyor ve hep oradan çekiyor sonra bilgiyi. Bizim zihin dediğimiz yer aslında oradan geliyor. Orada ne kadar çok tıkanıklık varsa, ne kadar kod varsa bu tıkanıklıklar kaygılar üretiyor, korkular üretiyor ve günlük hayatta bizim problemleri ya da ne bileyim ufak tefek şeyleri problem yapmamıza ve zihnimizi durduramamamıza neden oluyor. Öncelikle bu teknikleri uyguladığımızda, enerji bedeninin blokajlarını açıp da akışı sağladığımızda bu tetiklenmeler olmadığı için zaten zihin kendiliğinden durmaya başlıyor. Yani bize o dediğim gibi bir enerji skalamız var ve artı 10'a doğru yaklaştığında danışan, hele 9-10'lara geldiğinde artık anda kalıyorum, spontan yani günlük artık daha empatim gelişti, sezgilerim arttı diyor zaten. Çünkü bizim enerji sistemimiz doğal olarak diğer alanlarla kontak kurabilir ya da o birliği deneyimleyebilir bir potansiyelle doğuyor zaten. Hani çocuklar daha böyle derler ya hani daha özlerine yakındır diye. Bunun nedeni bu. Çünkü onlar daha bütün yaşarlar. Artı ondadır enerji sistemleri. Andadırlar, kendiliği varoluşlarını ortaya koyarlar. Oldukları gibi yaşarlar. Kaygı yoktur, korku yoktur. Sezgileri de güçlüdür çocukların. Görüşleri de güçlüdür aslında. İfade edemeseler de. Biz de o doğal halimize yaklaştıkça yani enerji bedeninin akışı sağlıklı olmaya başladıkça diğer bilgi alanlarından o bilgiyi çekebilmeye başlıyoruz. Biz bunu doğal olarak yaşamaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu teknikleri uyguladığımızda kişinin meditasyona girmesi zaten çok kolaylaşıyor. Yani bu Hı çok hı. daha doğal oluyor diyorum ya, gün içinde de daha meditatif yaşayabiliyor zaten. Hele böyle de bir amacı varsa kendi öz potansiyeliyle kontak kurmak, işte o bilgiyle buluşma amacı varsa bu teknikler birebir çok etkili oluyor meditasyona. Ama diyelim ki hani uzun seanslar almadan önce de meditasyona girmeden önce pozitif tapping yapmak da enerjiyi yükseltmek ve meditasyona kolay giriş yapmak açısından önemli. Peki teknikleri uygulayanlar hani meditasyon yapmalı mı veya oradaki etki nedir? Bizim tappingler dışında zaten meditatif tekniklerimiz var. İşte Supermind gibi, Star Matrix gibi. Şimdi daha bir üst bilgi boyutumuzda. Şimdi enerji bedenimiz var. Bir de enerji zihni dediğimiz daha üst bilgi boyutumuz var. Bu tekniklerde de onunla kontağa geçiriyoruz biz. Enerji zihniyle dediğimiz ya da daha üst bilgi boyutumuzla ve oradan bilgiyi alıyoruz, bilgiyi çekiyoruz. Biz de bunu tekniklerimiz içinde uyguluyoruz. Ya daha meditatif seanslarımız var. Zaten kişinin kendi özüyle kontağa geçmesi, kendi potansiyelini tanıması, bu bedenin dışında bir varlık olduğunu, çok daha dediğim gibi
daha derin, daha güçlü bir yapı olduğunu tanımasını öneriyorum zaten. Dolayısıyla da o meditatif teknikleri uygulayarak da bu kapıyı zaten açıyorum gelen danışanlara. Tam da dediğiniz bu konuya katkı sağlamak için küçük bir detay paylaşmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken şunu söyledi bana. Artık dedi, ne düşünürsem olmaya başladı. Evet. Nasıl yani dedim. Aklımdan birini geçiriyorum dedi ya da bir şey olmasını böyle bir an, bir saniye ya da 2 saniye hissediyorum ve gerçekleşiyor. Çok güzel bir nokta değil mi? Yani hani siz anıları dönüştürebiliyorsunuz. Hı hı. Oradan pozitif bilgiyle artık gelecek hayatınızı planlayabiliyorsunuz ve yaşayabiliyorsunuz. Çok muazzam bir konuymuş bu yani. Hani Evet, enerjiyi onlara getirdiğimizde Hı hı. sihirbaz oluyorsunuz aslında. Ya aslında zaten öyleyiz. Beyin kendindeki düşünceye göre yaratıyor. Yani bu bir gerçek. Bu düşünce de nereden geliyor? Kendi sisteminden geliyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Yani o yüzden de kurban gibi yaşıyoruz. Yani bir şey beyin yaratıyor. Bunu yaratırken fark etmiyoruz çünkü kaygı ve korkular var. İşte zihnimiz dolu. Bir şey yaşıyoruz. Yaşadıktan sonra geri dönüp baktığımızda, ben zamanında böyle düşündüm. Bak başıma bu geldi diyoruz ve üzülüyoruz. Kurban oluyoruz. Bizi bu olay yani sistemi açmak, bu kendimizdeki bu gücü keşfetmek, beynin bu gücünü keşfetmek bizi bu kurban rolünden çıkarıyor. O zaman ne oluyorsunuz? Yani daha farklı düşünmeye başlıyorsunuz, daha farkında olmaya başlıyorsunuz. Aslında yarınınızın an içinde yaratıldığını fark ediyorsunuz. Diyorum ya hani bir şey başımıza gelince biz geriye dönüp bakarız. Siz de yaşamışsınızdır. Güzel bir şey geldiğinde de başınıza, yani diyelim ki güzel bir işe başladınız. Ben bunu 5 sene önce düşünmüştüm. 5 sene önce. Ama 5 sene önce bunu düşünürken fark etseydiniz, işte o anda farkında olacaktınız. Aslında beyin bunu hep yapıyor. Burada olay bu olumsuz kodlar, işte sahiplenmeler, kaygılar, korkuları arındırıp aslında bütün yaratımın sorumluluğunu almak, bunun benle alakalı olduğunu anlamak, artık buna göre işte meditasyonlarla, bu tekniklerle an içinde artık bunu fark ederek oluşturma noktasına gelebiliriz. Hepimiz zaten hepimizde olan bir potansiyeli fark etme çalışmaları bunlar gerçekten de. O noktada şöyle zaten bence insan kendini hep bir yere koyuyor. Yapamam diyor, beceremem diyor. Ama o yapıyor diyorsunuz, o yapabilir ama ben yapamam. Evet. Yani hepimizin belki de birçoğumuzun, sizin, benim, sokakta gördüğümüz her insanın o yapamamı var bir kere. Evet. Beceremem var. Aslında her birimiz bunu yapabilmek üzere varız. Kesinlikle. Diyebilir miyiz? Tabii insan zaten öyle bir yapı, insan beyni. Bizim bu meditasyonlarda hissedilmeye çalışılan bir öz potansiyel var. Yani kuantum alanı dediğimiz aslında senin benim işte bütün maddesel varlığın ortadan kalktığı, görüş olarak ortadan kalktığı bir alan var aslında. Kuantum fizikçileri buna alan diyorlar. Beyin aslında oradan da bilgiyi çekip yaratabilir her an. Oradaki bilginin bizim cinsiyetimizle, ırkımızla, yapabilirliklerimizle, bugüne kadarki koşullanmalarımızla hiç alakası yok. Onun hiç bir sınırı yok. Ve beyin dilerse oradan bilgiyi alıp kendi varlığını ortaya koyabilir ve yaratabilir. Aslında bütün din dediğimiz olgu, yani her türlü din, bugün aydınlandım diyenlerin ucundan kıyısından tutan işte bir takım kişilerin anlatmaya çalıştığı şey bu. Her beyin çok özel ve bize koşullandırıldığımız gibi yaşamak zorunda değiliz. İşte baba diyor sen yapamazsın veya o güne kadar yapabildiklerine göre bir referans alıyorsun. Hayır, aslında beyin böyle bir yapı, bu öz potansiyelle her an kontak kurabilecek bir yapı ve oradan bilgiyi çektiği zaman zaten hem yapamayacağı bir şey kalmıyor, aynı zamanda tabii orayla kontağımızı biz daimi hale getirdiğimizde bu beden olmadığımızın, bu koşullandığımız kişilik olmadığımızın daha üst bir yapı
aslında olduğumuzu da fark etmeye başlıyoruz. Bu tabii daha derin bir konu. Üzerine konuşulabilir ama yani bu teknikler bu yolculukta, kişinin kendi özünü fark etme yolculuğunda bence çok faydalı teknikler bu anlamda. Çünkü dediğiniz gibi çocuk hani anlar dediği o bilgiyi anlar. Aslında o frekansla uyumlandığımızda biz daha üst frekansta varlıktaki tüm bilgiyle temas kurup hissedebilir hale gelebiliyoruz. Bu da bunun bir yönü gerçekten. Meditasyon konusu çok daha aslında konuşulabilir. Evet, Belki evet. başka Belki, bir videoda evet. değinebiliriz. Hani orada benim çok yani vurgulamak istediğim şu olabilirdi. Gerçekten zihni boşalttığınız zaman, düşünmediğiniz, bıraktığınız zaman meditatif bir Evet. varlığa dönüşüyorsunuz ve o zaman asıl özle, birle bir olabiliyorsunuz. Ve orada zaten bıraktığınız an her şeyle bir oluyorsunuz. Orada içeriden diğer ses bir korkuyla geri dön yapıyor size. Öyle mi? Geri dön çünkü buralar bilmediğin yerler senin. Sen yine sen ol. Tekrar o normal insan varlık, engelleri, sınırları olan insana geri dönmüş oluyorsunuz. İlginç bir mekanizmayız bence. Yani hani hem bir taraftan benliğin verildiği, sonra da asıl varmamız gereken bensizlik. Ben duygusunun olmadığı yere varabilmek. Evet. Evet, burası daha derin sular ama yani şurada gerçekten o bilinmezlik alanı tabii yani orayla temas kurabilmek. Aslında dediğim gibi yani çocuk zaten temasta. Sonradan işte o bahsettiğin o geçmiş gelecek kaygıları anne baba ya işte büyürken bize bir şekilde empoze ediliyor. Yani sen erkeksin, sen işte şu mesleğin var dendiği noktada kimlik oluşmaya başlıyor. Kimlik oluştuğunda da biz bunu üzerimize giydiğimizde egonun en çok korktuğu şey kimliğini kaybetmek zaten. Ölmekten korkuyor. Yani aslında bu çok ilkel canlılarda ölüm korkusu ki ona göre var olma çabası. İşte vardır yani savaş kaç hani sürekli var olmaya çalışıyor. Beden hayatta kalmaya çalışıyor. Bizdeki tezahürü egonun hayatta kalmaya çalışması. Aslında oradaki korku egonun hayır ölmeyeceğim, gitmeyeceğim bir yere korkusuyla tekrar tutunmaya çalışıyor. Bunları bırakmak tabii çok kolay değil. Ama dediğim gibi yani bu yolda ilerlerken bu geçmiş ve gelecek kaygıları büyük oranda bu kodlarla alakalı onları çalışmak işte o geçmiş gelecek kaygılarını minimalize edip anda kalmayı sağladığı için artık gerisi bu konuda ben neyim sorusunu sormaya kalıyor. Kişi eğer bunu hakikaten peki ben bu beden değilsem, bu kaygılar, korkular değilsem, bana empoze edilmiş kimlik değilsem ben neyim diye bunu cesurca sormaya başladığında bunun sorularını almaya hazır hale geldiğinde biz de sistemini, mekanizmasını buna hazırlıyoruz, buna kolaylaştırıyoruz aslında bence. Evet, yani çok küçük bir örnekle ben burayı kapatıp diğer soruma geçeceğim ama Tamam. gerçekten insanların kafasında da canlansın istiyorum. Bir büyüğü olabilir, anneanne, babaanne ya da büyük babaanne Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, yokluk yıllarını yaşamış. Belki çok fazla tutumlu olmak, belki açlık tehlikesi yaşamış, Türkiye'de yaşayan birinden bahsediyoruz. Onun torununun torunu aldığı o bilgiyle bugün belki ticari girişimde bulunamıyor, risk alamıyor. Evet. İşte amigdala bir taraftan hayır diyor, sen orada beslenemezsin, aç kalırsın, yaşayamazsın, sen güvenli, konfor alanında devam et hayatına, asla girme. Yani 100 yıl önceki bilgi hala senin peşini bırakmıyor ve sen o bilgi sebebiyle o yaşantıyı sürdürmek zorunda kalıyorsun. Bu küçük bir örnekti sadece yani. Tabii, Hani tabii. sizin onu dönüştürmeniz de bence hani bu muazzam kelimesini çok tekrar ediyorum ama hani insanın dönüşmesi, değişmesi gerçekten mümkün ve peki kaç seansta diyelim buna? Kaç seansta büyük babaannenin bilgisini dönüştürebiliriz? En çok sorulan soru ama gerçekten şimdi seans sayısı vermek mümkün değil. Çünkü herkesin hani o enerji sisteminde bu bilgiyi ne kadar yüklediği, ne kadar ana olduğu, ne kadar tıkanıklık olduğu kişiye göre değişiyor. O onun enerji sistemi ve onun yolculuğu. Dolayısıyla seans sayısı hiç veremiyorum.
2-3 seansta çok ilerlediğim danışanım var. 30 seans süren danışanım var. Çok geniş bir skala bu. O yüzden ama şu var, seanslar ilerledikçe aşağı yukarı bir rota belli oluyor diyebilirim. Yani kişiye göre çok değişiyor. Bazı yapılar vardır, yani çok fazla kafaya takar. Yani çok detaylı düşünür. Onların detaycılığı biraz fazla korku, kaygı getirebiliyor. Çünkü detaya dikkat ettiğimizde eksiklikleri çok görüyoruz. Dolayısıyla da onların sisteminde daha çok kod olabiliyor mesela. Onun yolculuğu daha uzun sürüyor. Ama daha böyle rahat yapılar oluyor mesela. Daha bir şekilde de kendi enerjisini yükseltmiş, bunun yolunu bulmuş yapılar oluyor. Onların enerji sistemlerindeki blokajlar daha az oluyor. Dolayısıyla yine kişinin enerji sistemine göre değişiyor ama gerçekten o da güzel bir konu. Atalarımızın enerjileri bize akmaya devam ediyor. Yani biz o kontağı devam ettiriyoruz. Onu mutlaka çalışıyorum ben. Yani anne babayı çalışırken zaten bazen kendiliğinden geliyor. Aa diyor, babaannemde de böyle bir şey varmış. Veya aslında bu bilgi hiç söylenmemiş olsa bile seans içinde çıkıyor. Aa diyor, böyle bir şey geldi diyor. Gelir. Çok ilginç değil mi? Yani bilmediğiniz bir şey aslında Evet. ama bilgi olarak sizde Evet, kayıtlı. Kayıtlı. Yani zaten diyorum ya, sistem bütün bilgilerle kontak kurabiliyor. Böyle bir zaten yetiyle doğuyor. Biz seans içinde bir de odaklandığımız zaman diyorum ya, ataların bir bilgisi geliyor. Bazen gidip soruyor mesela. Aa hakikaten varmış öyle bir şey diye de bana söylüyor. O bilgiyi alıyoruz. Onu da seans içinde dönüştürüyoruz. Yani atalardan gelen bilgiyi de dönüştürebiliyoruz. O zaman o enerji akışı değiştiği için aslında bir zinciri kırıp burada şifalandırmış oluyoruz. Yani hem geçmişe dönük bir şifalandırma oluyor, hem de bundan sonraki nesil daha şifalanmış oluyor aslında yaptığımız. Soracağım bir soruydu ama cevapladınız galiba. Evet. Hani benim size gelip bu çalışmayı yapıyor olmam, geçmişimi dönüştürüyor olmam. Örnek annemse, annem de dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Çünkü bizim zaten tekniklerimizden biri şu, diyelim ki bana geldiniz ve bir hastanız var diyelim yoğun bakımda. Biz o yoğun bakımdaki hastanızı çalışabiliyoruz. Onun enerji alanına giriyoruz. O bilgi bize akıyor zaten. O bilgiyi dönüştürüyoruz. Ya da çocuğunuz küçük, onu çalışabiliyoruz. Sizinle çalışıyoruz çocuğunuza. Veya eşiniz buna inanmıyor ama kabul ediyor. Biz de yine sizinle, eşinize çalışıyoruz. Aynen bu şekilde seans içinde sizinle çalışırken tabii anne baba geliyor. Şimdi anne baba bilinçaltında ya da enerji sisteminde artık o güne kadarki duygularla oluşmuş bir enerji alanı şeklinde. Anne nasıl? Anne diyelim ki öfkeli ve kaygılı bir anne enerji alanında. Şimdi bilinçaltı sürekli bunu gördüğü için ona yüklediği anlamlar ve duygular duruyor orada. Biz o yüzden mutlaka bunu çalışıyoruz. Anneyi babayı dönüştürüyoruz. Onları dönüştürürken aslında aynı zamanda anne babayla da kontak kurmuş da oluyoruz onların enerji alanlarıyla. Burada iki tür olay var. Hem onların enerji alanlarını dönüştürmüş oluyoruz. Hem de biz ne olursa olsun sizin hologram dünyanız, yani bütün hayatınız sizinle ilgili ya. Bunu değiştirdiğimizde onlar da değişiyor ve bu bana çok söylenir. Ya seanslardan sonra 80 yıldır gülmeyen babam mutlu bir adama dönüştü diyor mesela. Ya çok böyle dramatik değişiklikler oluyor gerçekten. Değişiyor. Yani bütün ailesi, sadece kadınla çalışıyorum, eşi, çocukları, herkes değişiyor mesela.